İşte size hiç kimsenin söylemediği acımasız gerçek. Kadınlar onları kovalayan bir erkek istemez. Kovalamak zorunda oldukları bir erkek ister. Saygı duyulan bir erkek. Bir kelime etmeden onu kovalamaya başladığınız anda kendinizi onun alt seviyesine koyarsınız. Ve o bunu hissettiğinde aradaki çekim ölür. Ama senaryoyu tersine çevirip ona, onun kurallarına göre oynamadığınızı gösterirseniz size geri dönecektir. Ve bugün size tam olarak bunu nasıl yapacağınızı göstermeye çalışacağım. Güç dinamiğini tersine çevirmenin ve onun hayatınızda olmak için savaşmasını sağlamanın zamanı geldi. Hepimize aynı yalan öğretildi. Ne kadar çok çabalarsanız o kadar çok sevecektir. Ama gerçekte ne kadar çok çabalarsanız o kadar hızlı kaçar. Size şu soruyu sorayım. Erkeklerin kendilerini aşırı zorladığını, süslü buluşmalar planladığını, sürekli mesajlaştığını, hediyeler aldığını ve yine de kızın geri çekildiğini kaç kez gördünüz? Bunun nedeni ne kadar çok verirseniz o kadar az değer vermesidir. Bunu düşünün. En son ne zaman size bedava verilen bir şeyi gerçekten istediniz? Kovalamak bir şeyi değerli kılar ve aynı şekilde onu kovalamayı bıraktığınızda siz de o olursunuz. Yine bir meydan okuma. Uğruna savaşmaya değer bir ödül. Bu tüm dinamiği değiştirme fırsatın. Hadi hemen başlayalım. 1 numara. Taktiklere girmeden önce neden geri çekildiğini anlamak. İlk etapta neden geri çekildiğini anlamak gerekir. Çünkü sana söyleyeyim, bu rastgele bir şey değil. Kadınlar sebepsiz yere geri çekilmezler. Bu tamamen güç dinamikleriyle ilgilidir. Bir kadın bir ilişkide çok fazla kontrole sahip olduğunu hissettiğinde aradaki çekim ölür. Bunu unut. Bu onun bilinçli bir kararı değil kesinlikle. Bu sadece insanların çalışma şekli. Eğer seni tasmada tuttuğunu hissederse sıkılır ve bu sonunda başka yerlere bakmaya başlar. Acı gerçek şu ki insanlar kolayca gelen şeylere değer vermez. Bunu hangimiz inkar edebiliriz? Bu insan doğası ve ilişkilerde de bu durum farklı değil ki. Eğer çok müsait oluyorsan, memnun etmek için çok istekliysen veya çok çabuk cevap veriyorsan, onun gözünde değerinin bir kısmını kaybetmişsindir zaten. Bunu düşün. Her zaman telefonu açacağını, her zaman onun için orada hazır olacağını bildiğinde varlığını takdir etmeyi bırakır. Seni hafife almaya başlar ve çalışmaya ihtiyacı olmadığını hissettiği an dikkatiniz için geri çekilir. Sizin için açıklayayım. Kadınlar erkekleri sürekli test eder ve bunu farkında bile olmadan yaparlar. Bu testler geri çekilme şeklinde gelir. Soğuk davranmak veya uzaklaşmak. Bu sizin üzerinizde ne kadar kontrol sahibi olduğunu görme yoludur bir nevi. Eğer onu kovalamaya başlarsanız, telefonunu patlatırsanız veya işleri düzenlemeye çalışırsanız ona kontrolün onda olduğunu, ilişkinin şartlarını kendisinin belirleyebileceğini söylüyorsunuz. Ve tam da o zaman ilgisini kaybediyor. Belki birkaç aydır çıkıyorsunuz ve ilk başta mesajlarınıza cevap vermesi daha uzun sürüyorsa bunu önemsemiyorsunuz. Ama bir süre sonra sizden uzaklaştığı açıkça belli oluyor. İçgüdüleriniz size düzeltmenizi, düşünceli bir mesaj göndermenizi veya belki de onu tatlı bir şeyle şımartmanızı söylüyor. Ama anlamanız gereken şey şu beyler. Ona bu onayı verdiğiniz anda daha da fazla zemin kaybediyorsunuz. Bu yüzeydeki şeyleri düzeltmekle ilgili değil, gücünü sıfırlamakla ilgili. Tamamen dinamik. 2 numara. Duygusal kopma. Şimdi neden geri çekildiğini anladığınıza göre cephaneliğinizdeki en güçlü aracı tanıtmanın zamanı geldi. Duygusal kopma.
Geri çekildiğinde duygusal olarak onun seni özlemesi için bir alan yaratırsın. Umursamayı bıraktığın anda o daha fazla umursamaya başlayacaktır. Ve bu oyun oynamakla ilgili değil, gücünü geri kazanmak ve tek bir kelime etmeden saygı istemekle ilgilidir. Duygusal kopuş bir oyun değiştiricidir. Çoğu erkek burada başarısız olur çünkü daha az ilgi göstermenin kızı sonsuza dek kaybetmelerine neden olacağını düşünürler. Ama işte burada paradoks şu ki müsait olmayı bıraktığın anda onun yaptığı her küçük şeyi umursamayı bırak ve onun onayını aramayı bırak. İşte o zaman tekrar çekici olursun. Son kez umutsuzca sahip olamayacağın bir şeyi istediğin zamanı düşün. İster bir iş, ister bir anlaşma ya da birinden gelen ilgi olsun bu. Onu daha çok isteme hissi sadece ulaşamayacağın bir şey olduğu için geri geldiğinde ona olan şey işte budur. Onun uzaklaşmasından hiç rahatsız olmamış gibi davranman gerekir. Mesaj yok, arama yok. Instagram hikayelerini de kontrol etmiyorsun. Bir hayalet oluyorsun. Neden? Çünkü sessizliğin her türlü sözden daha yüksek sesle konuşuyor. Bunun farkındasın. Senin yokluğunu hissettiği anda seni tekrar düşünmeye başlar. Hata yapıp yapmadığını merak etmeye başlar. Eğer başka biriyle görüşüyorsan, hayatına devam ettiysen ve işte o zaman masalar tersine döner. Günümüz dünyasında insanlar her zamankinden daha fazla bağlantılı. Sosyal medya, mesajlaşma, FaceTime. Birinin ne yaptığını bilmeden bir gün geçirmek zor değil mi? Ama bu yüzden onun paylaşımlarına tepki vermediğinde, güncellemeleriyle etkileşime girmediğinde duygusal kopuş çok işe yarıyor. O sizin yokluğunuzu görmezden gelinemeyecek bir şekilde hissetmeye başlıyor. Üçüncüsü, yaygın hatalardan kaçınmak. Çoğu erkeğin işi batırdığı yer işte burası. Ondan haber alamayınca panikliyorlar ve hata yapmaya başlıyorlar. Bir mesaj gönderiyorlar, Instagram gönderilerine yorum yapıyorlar. Ortak arkadaşlarına onun hakkında soru sorduklarında bunlar küçük hareketler gibi görünebilir. Ama bunların her biri onu geri kazanma şansınızı yok ediyor. Çoğu erkek sessizliği kaldıramaz, düşünürler. Sadece bir mesaj atıp durumu kontrol edeceğim, ne var ki bunda? Ama gerçek şu ki bir mesaj tüm planı mahvetmeye yeter. Neden? Çünkü ona ulaştığın an ona hala onu düşündüğünü göstermiş oluyorsun. Hala diyorsun ki kontrol sende. Senin üstünlüğünü kaybettiğini anladığında diyelim ki Instagram'da harika göründüğü bir fotoğrafını paylaştı ve belki biraz kışkırtıcı bile olabilir. İçgüdün fotoğrafı beğenmek olabilir. Hatta yorum yapmak veya ona ne kadar harika göründüğünü söylemek. Ama tahmin et. Ne? Tam olarak istediği bu. Senin ilgini çekmeye çalışıyor. Ve ona bunu vererek onun davranışlarını onaylamış oluyorsun. Ona hala bağlı olduğunu onaylamış oluyorsun, gösteriyorsun. Onunla etkileşime girdiğin zaman en kötü yanı sosyal medya ona ihtiyacı olan onayı, çabayı harcamadan veriyorsun. O da arzulandığını ve istendiğini hissediyor. Tüm bunları dikkatini geri kazanmak için gerçekten çaba harcamadan. Bu yüzden onu görmezden gelmen gerekiyor dostum. Hepsi beğeni yok, yorum yok. Neden fark etmediğini merak etmesine izin ver. Seni özlemesine izin ver. Dördüncüsü, iletişim kurmamanın gücü. Şimdi en etkili stratejilerden birine giriyoruz. İletişim kurmama kuralı. Burada tamamen sessizleşirsin. Mesaj yok, arama yok, seni kontrol etme yok. Hayatından tamamen kaybolursun ve bu onun zihnindeki anahtarı çevirir. İletişim kurmamak psikolojik bir savaştır. Kadınlar sessizliği kaldıramayan erkeklere alışkındır. Konuşmayı devam ettirmek için peşinden koşmanı beklerler ama sen bunların hiçbirini yapmadığında tüm kontrol duygusunu bozar,
aniden artık gücü elinde tutan o kişi olursun. O ne olduğunu merak etmeye başlar. İlgini mi kaybettin? Başka biriyle mi görüşüyorsun? Ve seni kaybetme korkusu onu çileden çıkarır. Sen bir hayalet gibisin. Ona mesaj atmıyorsun, onu aramıyor veya onunla hiçbir şekilde etkileşime girmiyorsun. Bir merhaba bile demiyorsun. Sadece kontrol etmek için mesaj at. Ve inan bana, bu en zor kısım olacak. Çoğu erkek tam sessizlik fikrini kaldıramaz. Sabırsızlanırlar. Ya o hayatına devam ederse diye. Ama gerçek şu ki ne kadar uzun süre sessiz kalırsan o da seni o kadar özleyecek. Günümüz dünyasında insanlar sürekli bağlantıda olmaya alışmış durumda. Herkes mesaj atıyor, DM atıyor ama sen kaybolduğunda o ne yaptığını, kiminle olduğunu veya nerede olduğunu göremediğinde bu bir boşluk yaratıyor ve bu boşluk onun neyi kaçırdığını fark etmesini sağlıyor. Ya seni merak etmeye başlıyor ve sonunda bu merak eyleme dönüşüyor. İletişime geçiyor. 5 numara. Geri çekilme sırasında odaklanmak nasıl yapılır? Erkeklerin iletişim kurmama sırasında yaptığı en büyük hata onun mesaj atmasını beklemek. Ne zaman iletişime geçeceğini kafaya takmaları, her 5 dakikada bir telefonlarını kontrol etmeleri, ama iletişim kurmamanın anlamı bu değil. Asıl mesele buradaki iletişim kurmazken kendine odaklanmak. Mümkün olan her şekilde kendini geliştirmen gerekiyor. Ne bileyim, spor salonuna git, işini büyüt, yeni beceriler öğren. Bu senin en iyi versiyonun olma zamanın. Sadece etrafta oturup onun geri dönmesini beklemiyorsun. Ona karşı koyamayacağı türden bir adam olarak geri dönmek istemesini sağlıyorsun. Sonunda sana ulaştığında onun senden uzaklaştığı adam olmak istemiyorsun. Tamamen yeni bir versiyon olmak istiyorsun. Kendin daha güçlü, daha kendine güvenen, daha başarılı olmak. Bu sadece onun seni özlemesini sağlamakla ilgili değil. Hayatını bir üst seviyeye taşımakla ilgili. Böylece o geri döndüğünde sen ödülsün. Dünyadaki en başarılı erkeklere bir bak. Birçoğu büyük bir aksilik, bir ayrılık, bir başarısızlık ya da bir kayıp yaşadıktan sonra zirveye ulaştılar. Daha iyi olmak için o acıyı yakıt olarak kullanıyorlar, dönüştürüyorlar. Ve o senin değiştiğini, eskisinden daha büyük ve daha iyi bir hayat kurduğunu gördüğünde yapman gereken tam olarak bunun bir parçası olmak isteyecek. Numara 6. Kalp kırıklığını yakıt olarak kullan. Kalp kırıklığı acı vericidir şüphesiz ama aynı zamanda sahip olabileceğin en güçlü yakıttır. Ona mesaj atma isteği duyduğun her an, reddedilmenin acısını hissettiğin her an kendini daha çok zorlamak için yakıt olarak kullan. Çoğu erkek kalp kırıklığını kendine acıyarak harcıyor ama bu onu bir silaha dönüştürme şansın. Kalp kırıklığı sadece bir zayıflık anı olmak zorunda değil. Bu senin en güçlü versiyonunun başlangıcı olabilir. Evet, acını güce dönüştür. Kalp kırıklığı seni ya mahvedebilir ya da seni yeniden inşa edebilir. Seçim senin. Ya etrafta oturup kendine acıyarak her konuşmayı zihninde tekrar tekrar canlandırıp onu sosyal medyada takip edip nerede hata yaptığını merak edebilirsin. Ya da bu acıyı kullanarak daha güçlü ve daha başarılı bir versiyona dönüşebilirsin. Ve güven bana. O ne hale geldiğini gördüğünde, ona ulaşma isteği duyduğun her an, onu kaybetmenin acısını hissettiğin her an kendini geri çektiğine pişman olacak. Kendine bunun çok önemli bir an olduğunu hatırlat. Çoğu erkeğin pes ettiği nokta burasıdır ama sen değilsin. Çoğu erkek kendine ondan daha iyi olduğunu hatırlat. Bunun altında ezilmeyeceksin. Bunun yerine kendini inşa edeceksin. Bu acıyı daha çok spor salonuna gitmek, daha uzun saatler çalışmak ve hayatının her alanını iyileştirmek için
motivasyon olarak kullanacaksın. En iyi intikam onu geri kazanmak değil, kaybettiği için pişman olduğu adam olmaktır. Dön bak şimdi bir bana. Ve işte gerçek şu ki kadınlar her zaman geri döner. Belki haftalar, aylar, yıllar alır ama seni bir üst seviyeye taşıdığını gördüklerinde her zaman geri dönerler. Bunu unutma. Buradaki amaç onu seni terk ettiği için pişman etmek değil. Ama pişman olacaklar ister istemez. Amaç kendini o kadar değerli kılmak ki onun görüşleri ve eylemleri artık seni etkileme gücüne sahip olmasın. Kalbinin kırıklığını kişisel gelişimine kanalize ettiğinde onu sadece geri kazanmakla kalmazsın. Hayatı da kazanırsın. Tarihin en başarılı adamlarından bazıları onları büyüklüğe itmek için acılarını ve kalp kırıklıklarını yakıt olarak kullandılar. Sporcuların işine bak, patronlar ve hatta kamu figürleri. Birçoğu onları bir sonraki seviyeye fırlatan bir tür kayıp veya reddedilmeyle karşı karşıya kaldı. Bu senin fırsatın. Acının seni yenmesine izin verme. Bunun yerine seni en iyi versiyonun olmaya yöneltmesine izin ver. Çoğu erkek Netflix'te takılıyor veya zaman kaybediyor. Boşluğu doldurmak için başka kadınların peşinden koşmak. Kazananlar acıyı alıp onu üretkenliğe dönüştürenlerdir. Kendinize acıyarak geçirdiğiniz her saat hayatınızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir saattir. Bunu unutmayın. Onun hakkında düşünmek yerine bugün hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için neler yapabileceğinizi düşünün. 7. maddemiz duygusal güç oluşturmak. Bu sadece onu geri kazanmakla ilgili değil. Bu duygusal güç oluşturmakla ilgilidir. Böylece hiçbir kadın veya başka biri sizi bir daha asla kontrol edemez. Duygusal olarak kurşun geçirmez, sarsılmaz bir erkek olarak olduğunuz kişide sağlam olmalısınız. Çünkü duygusal olarak ne kadar güçlenirseniz dışarıdan gelen onaya o kadar az güvenirsiniz. Çünkü bilirsiniz kendinizi. Ve kadınlar ve çevrenizdeki herkes için o kadar çekici olursunuz. Duygusal güç her başarılı ilişkinin ve hayattaki her başarının temelidir. Onsuz sürekli olarak başkalarının ne düşündüğünden, ne söylediğinden veya yaptığından etkilenirsiniz. Duygusal gücünüz olmadığında ondan gelen her küçük test veya geri çekilme kişisel bir saldırı gibi gelir. 8. numara. Seni özlemesini sağlamanın sırrı. Ona ilgi göstermeyi bırak. Geri çekildiğinde onu onaylamayı bırak. Artık müsait olmadığın için seni özlemeye başlayacak. Herkesin sürekli bağlantılı olduğu bu dünyada yokluğun gönderebileceğin en gürültülü mesaj olacak. Her zaman yanında olduğunda yokluğun kalbini sevgiyle doldurur. Her zaman müsait olduğunda seni özleme şansı olmaz. Ama sakinleştiğinde, sessizleştiğinde, kendini onun hayatından çıkardığında boşluğu hissetmeye başlar ve işte o zaman seni özlemeye başlar. Kadınlar özellikle günümüz dünyasında ilgiyle çevrilidir. Sosyal medya beğenileri, erkeklerden gelen mesajlar, her yerden gelen iltifatlar ve onaylamalar. Ama bunların hepsi gürültüldür. Sessizleştiğinde o gürültüyü aşarsın. Düşünür. Neden bana mesaj atmıyor? Neden fotoğraflarımı beğenmiyor? Ne oluyor? Bu sessizlik gizem yaratır. Ve gizemde çekim. 9. numaramız. Sana ulaştığında ne yapacaksın? Sonunda ulaştığında sakin kalmanın ve sakin olmanın zamanı geldi. İlk başta onu geri çeken aynı dinamiğe hemen geri dönme. Bu ona değiştiğini göstermenin zamanı. Artık her kelimesini, dudağından ağzından çıkan her bir noktayı bekleyen aynı adam değilsin. Kısa tut. Kendine güven ve onun dikkatini çekmek için çalışmasına izin ver. Buradaki anahtar noktamız ona ulaştığında aşırı istekli olduğunu göstermemek. Belki suları test ediyor, belki seni özlüyordur, belki de merak ediyordu. Belki de sadece yine ona yarıyordur. Ama sana ulaşma nedeni ne olursa olsun
Yapabileceğin en kötü şey hemen uzun bir duygusal mesajla karşılık vermektir. Bunu hemen anlayacak ve hala senin üzerinde gücü olduğunu bilecektir. Bunun yerine sakin kalman gerekiyor. Onu onsuz da gayet iyi idare ettiğini bildir ve zamanınız ve ilginiz için çalışması gerektiğini. İşte pratik bir örnek. Eğer gündelik bir mesaj gönderirse örneğin "Hey, nasılsın?" gibi. Hemen cevap verme. Biraz zaman ver. Cevap verdiğinde birkaç saat, hatta bir gün bekle. Kısa ve ilgisiz tut. "Hey, iyiyim. Bazı projelerle meşguldüm. Ya sen?" Burada ona hiçbir duygusal kaldıraç sağlamadığını fark et. Sadece meşgul olduğunu ve hayatında ilerlediğini söylüyorsun. Bu, cevabını geciktirerek ve kısa tutarak onun hala dünyanda bir yeri olup olmadığını merak etmesine neden oluyor. Ona hayatının artık onun etrafında dönmediğini işaret ediyorsun. 10 numara, sınırları ve güç dinamiklerini yeniden sağlayın. Geri döndüğünde güç dinamikleri değişmek zorunda. Onun üstünlük sağladığı aynı duruma geri dönemezsiniz. Bu sefer farklı. Ona senin onu kovalayacak adam olmadığını ve eğer hayatında kalmak istiyorsa senin sınırlarına saygı duyması gerektiğini bildirmelisin. Geri dönmesinin tek yolu onun şartlarıyla değil, senin şartlarınla olacak. Sana ulaştığında hiçbir şey olmamış gibi açık kollarla onu karşılayamazsın. İlişki dinamiklerini yeniden ayarlamalı ve artık kontrolün sende olduğunu açıkça belirtmelisin. Değiştiğini bilmesi gerekiyor. Zamanına değer verdiğini ve yeni sınırlarına saygı duyduğunu göster. Bu sınırları açıkça ama sakin bir şekilde iletmelisin. Kesinlikle saldırgan veya savunmacı olma. Bunun yerine ona bunu bildir. Şeylerin değiştiğini ve eğer hayatının parçası olmak istiyorsa yeni dinamiğe saygı duyması gerektiğini, ona geçmişteki davranışlarının artık tolere edilmeyeceğini hissettir. Bu sadece onu geri kazanmakla ilgili değil. Bu, kendinizi sizi kovalamaya ihtiyaç duymayan bir adama dönüştürmekle ilgili. Ödül sizsiniz. Büyümenize odaklanarak kontrolü elinizde tutan sizsiniz. Sınırları belirleyerek ve duygusal gücünüzü ustalaştırarak oyunu tamamen değiştirdiniz. Artık onun onayını dilenen adam olmayacaksınız. Zahmetsizce saygı uyandıran adamsın artık. O fark edecek. Herkes fark edecek ve sürünerek geri döndüğünde onu geri alıp almamanın önemli olmayacak. Çünkü kaderini kontrol eden türden bir adam olacaksın. Gerçekten önemli olan bu. Buraya kadar geldiysen lütfen aşağıya yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarına, yararlanmasını umduğun çevrene videomuzu paylaşmayı unutma. Şimdi harekete geçme zamanı. Bu sadece izleyip unutacağın bir video değil. Bu bir uyarı çağrısı. Eğer hayatının kontrolünü ele almak konusunda ciddiysen, evet, şimdi başlıyor. Sadece arkana yaslanıp aynı eski kalıpların ilişkilerini yönetmesine izin verme. Her zaman olman gereken yüksek değerli adam olma zamanı. Eğer acını güce dönüştürmeye hazırsan, kovalamayı bırakıp kendi şartlarınla yaşamaya başla. Hemen abone ol butonuna bas. Bu kanal, hayatının her alanını yükseltmek için gerekli araçları, zihniyeti ve stratejileri bulacağın yer. Bu videoyu beğen. Eğer hayatına dokunan tek bir tavsiye bile bulduysan ve aynı döngüde sıkışmış biriyle paylaş. Değişimi bekleme, yarat. Saygı ve ilgi uyandıran adam olma yolunda ilk adım burada başlıyor.